Yıl 1940 ilkbaharı. Savaş ve kıtlık içindeki Ankara'da Dalkıran ailesinin 15 Mayıs'ta bir erkek evlatları dünyaya gelir. Adını Gür koyarlar. Küçük bebek Gür sürekli ağlamaktadır. Annesinin verdiği memeden sonra yine de ağlamaktadır. Aylar sonra anlaşılır ki annesinin sütü gelmiyor. Gür 2 yaşında tam kendini toparlamışken aniden rahatsızlanır. Numune hastanesindeki Alman doktorlar teşhisi hemen koyarlar. Çocuk felci. Babası Osman Dalkıran, Atatürk zamanından beri köşkte marangozluk yapan Üsküplü bir göçmendir. Köşk bahçesinde bulunan bir bağ evine taşınırlarken küçük Gür'ün başı aşağı sarkık vaziyette kamyondan kucakta indirilir. Gözleri kamyonun kırmızı jantına ve kara kargalara odaklanır. Hatırladığı bu en eski enstantane onun renk ve şekillerle dolu dünyasının başlangıcı olur. Çankaya'da etraf her türlü yeşil ağaç, çiçek, kelebek, meyve, kuş ve hayvanın yaşadığı güzelliklerle doludur. Üstelik kış aylarında kar uzun günler bu güzelliklere romantizm katmaktadır. Bu harika ortam Gür'ün ruhsal ve gittikçe güçlenen fiziksel yapısının oluşmasında başrol oynar. 4-5 yaşından beri çamurlara şekiller vermekten hoşlanmaktadır. Duvar ve kağıtlara çizdiği çizgiler giderek çocuk resminin dışında naturalist resimlere dönüşmektedir. 1947 yılında Çankaya İlkokulu'na başlar. Ablası Güler, kız kardeşleri Gülser ve Gülay ile aynı okulu paylaşmaktadır. Sınıf hocası Atiye Süerdinç ve okul müdürü Rasım Akın, onun çabuk kavrayan zekasını ve üstün resim yeteneğini fark etmişlerdir. Onu okulda daima örnek öğrenci olarak göstermekte ve teşvik etmektedirler. Diğer çocuk resimlerinden çok farklı olan resimleri hayranlık ve şaşkınlık yaratmaktadır. Nitekim 10 yaşında girdiği ilk yarışmada 6 resmi bütün dereceleri paylaşır. Daha sonra da yurt dışı başarıları gelir. Hindistan ve ABD'deki yarışmalardan birincilik ve başarılı sonuçlar elde eder. Radyo Çocuk Kulübü'nün 1951 ve 1952 yıllarında düzenlediği yarışmalarda resimleri birinci seçilir. 1953 yılındaki resim ise yarışma dışı tutulur ve üstün başarı ödülüyle ödüllendirilir. Radyo Çocuk Saati'nde Kartal Tibet'le onu tanıtan bir söyleşi düzenlenir. Bu program sonunda Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ona bir ödül sunar. İlk sergisi 1951 yılında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi sergi salonunda açılır. Milli Eğitim Bakanı sergiye katılır. Hatıra defterine yazdığı yazıda şu cümleler yer almaktadır. Bu küçük yavrumuzun şahsında Ati'nin büyük sanatkarını görür gibiyim. Kendisini yanlış yollara düşürmeden teşvik ve himaye borcumuzdur. Öyle de olur, borçlu kalırlar. Yetenekli çocukların yurt dışında eğitilmesi için kanun ancak seneler sonra çıkar, yaş sınırı 14'tür ve o zaman Gür 16 yaşına gelmiştir. Gidemez, kalır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar bir gün Çankaya'da Atatürk'ün evinin resmini yapmakta olan küçük Gür Dalkıran'ı görür, arabadan inerek onunla ilgilenir. Bir müddet sonra bir yaz gecesi onu çay içmek için köşke davet ederler. Sayın Cumhurbaşkanı ve kızı Sayın Nilüfer Gürsoy üst kattaki orta salonda onu ağırlarlar. Nilüfer Hanım garsonun getirdiği çay servisini ayağa kalkarak alır ve elleriyle küçük misafirine ikram eder. Bu mütevazi ve asil davranış Gür Dalkıran'ın kalbinde bir insanlık dersi olarak daima yaşamaktadır. O günlerde Celal Bayar hatıra defterine şunları yazar. İstidadı büyük küçük Gür'ü, yarının değerli ressamı ve üstadı görmek isteriz. Ve o yaz Cumhurbaşkanı Gür'ü resim yapmak ve İstanbul'daki müzeleri görmek üzere Yalova ve Florya köşklerine götürerek misafir eder. O dönemde yaptığı resimlerden ailenin elinde bir örnek bulunmamaktadır. Zira annesi Saadet Hanım ailenin 4 çocuğunu kıt kanaat okutmakta, üstelik aileye 5. çocuk olan
Kadir katılmaktadır. Anne büyük oğlunun resimlerini sünnet düğünü ve düğünlere hediye olarak götürerek masraftan kurtulmaktadır. İkinci sergi 1953 yılında Namık Kemal Ortaokulu spor salonunda açılır. O dönem resimleri çocukluk döneminin en başarılı resimlerini oluşturur. Nitekim iki resmi köşk tarafından satın alınır. Bu iki resim halen köşk koleksiyonundadır. Ancak Gür'ün hayatında her şey olumlu gitmemektedir. Güzelliklerden etkilenen hassas ruhu yaşanan olumsuzlukları da hafızasına kaydetmektedir. Onu üzen bazı olaylara bir yenisi eklenir. Mimar Kemal Ortaokulu 2. sınıfındayken resim öğretmenleri değişir. Gür yeni hocasını hayranlık ve ümitlerle seyretmektedir. Öğretmen birden ayağa kalkarak Gür'ün yanına gelir ve "Ben yaramaz çocukları gözlerinden tanırım" diyerek onun yanağına bir tokat indirir. O şaşkınlık içindedir, çok üzgündür. Hemen o anda iç dünyasında bir şeyler yıkılmıştır. Evde babasına olayı anlatır. Öğretmenin adını söylediğinde ise babasının dudaklarından şu sözler dökülür: "Tanımadın mı be oğlum? O senin ilk ödül aldığında yanına gelip 'Benim oğlum senden daha iyi resim yapar' diyen jüri üyesidir" der. O anda Gür büsbütün yıkılır. Sevgili babası onun resim yapmasından çok mutlu olmaktadır. Hatta dışarı çıkıp oynamasına dahi karşı çıkmakta, sürekli resim yapmasını istemektedir. Gür kendini çok sevdiği iki şey arasında sıkışıp kalmış hissetmeye başlar: babası ve doğada arkadaşlarıyla oyun oynamak. Yaşadığı diğer olumsuzluklara bu durumda eklenince Gür resim yapmaktan sıkılır olmuştur. Şuuraltı katı bir şekilde devreye girer. Bir müddet sonra da resim yapmaya oturduğu zaman sanki onu boğuyorlar veya kafasına tabanca dayıyorlarmış gibi duygularla karşı karşıya kalır. Ve nihayet o artık resim yapamaz olmuştur. ...1957'de Sanatseverler Kulübü'nde açtığı 3. sergi... ...bu duyguların başladığı bir dönemde olmasına karşın... ...başarılı resimlerin yer aldığı son çocukluk sergisidir. Resimden uzaklaşması... ...onu kafasındaki ikinci alternatife yönlendirmiştir. Güzel Sanatlar Akademisi... ...Yüksek Mimarlık Bölümü giriş sınavlarında... ...yine eski dostu resim yeteneği imdadına yetişmiş... ...ve resimden tam puan alması sayesinde... ...mimarlığı kazanmıştır. Hemen ertesi senede akademi giriş kurslarında perspektif ağırlıklı resim dersleri vermeye başlamıştır. Akademide okurken genelde vasat bir öğrencidir. Proje çiziminde ise başarılıdır ve bu özelliği sayesinde okulu 1967 Şubat döneminde 1. olarak bitirir. Ama diğer bir öğrenci de aynı bitirme puanını aldığı için okul her sene yaptığı gibi birinciyi Avrupa'ya yollayamaz ve onları bir miktar para ödülüyle ödüllendirir. Askerliğini Ankara'da Destek Hava Üssü'nde tamamlayarak 1969 yılında İş Bankası İnşaat Müdürlüğü'ne mimar olarak girer. Meslektaşı Okan Işın ile birlikte İş Bankası'na yenilikçi ve renkçi bir anlayış getirirler. Müdürleri Adnan Kocaarslan onları destekler. 1971 yılında İş Bankası'nda tanıdığı eşi Nihal Dalkıran ile evlenirler. 1972 yılında oğulları Tonguç ve 1979 yılında Boğaç dünyaya gelir. Sonraları ikisi de iç mimarlık eğitimi alırlar. 1976'da sene başında İş Bankası'ndan ayrılır. Serbest piyasada çalışmalarına devam eder. Projecilik ve müteahhitlik yapar. Bir yüksek okulda kısa bir süre proje dersi verir. Çocuk mobilyası imal eden bir atölye ve satış mağazası açar. Gür Dalkıran'ın 1991 yılında evde yalnız olduğu bir kış günü ayna karşısında bütün bu yaşadıkları bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçip gitmektedir. Birden hayatını paylaşan aynadaki bu görüntünün resmini yapmak arzusuna kapılır. Aceleyle bir kağıt alır ve pastel boya ile çizmeye başlar. Çok güzel bir portre çıkar. Şaşkınlık içindedir. Birden fark eder ki resim yaparken hiçbir baskı hissetmemiş, hiç kimse kafasına tabanca dayamamıştır. Yerinde zıplayarak çığlıklar atar, bağırır.
Artık resim yapabiliyorum, yeniden resim yapabiliyorum diye. O günden sonra gittikçe artan bir biçimde resim yapmaya yoğunlaşır. Eşi Nihal Dalkıran ile 1995 yılında 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Transparan Sanat Galerisi'nin açılışını yaparlar. Sloganları "Meşale sönmeyecektir." Gür Dalkıran bu yeni dönemde 1997, 2001, 2008 ve 2011 yıllarında Ankara'da, 2000 yılında ise İstanbul'da kişisel sergiler açar. Ayrıca 2000 yılında İstanbul Sanat Fuarı'na ve 2000-2011 yılları arasında Ankara Sanat Fuarlarına ve çeşitli karma sergilere katılır. Resimleri Kazakistan, Fransa, Yunanistan, Rusya ve Kosova'da karma sergilerde sergilenir. Ancak inşaat yaptığı yıllarda yaşanan yorucu ve üzücü günler 1999 yılı Mart ayında yakasına yapışır. Stres 4 damarını tıkamış, kalbi çalışamaz hale gelmiştir. Acilde yatarken kendini tam bir yol ayrımında hissetmektedir. Ya büyük bir zekanın yaratmış olduğu dünyadaki mucize güzelliklerle baş başa kalmaya devam edecek ya da bütün güzellik ve mucizeleri o her şeyi yaratan, o en büyük sanatçının huzuruna çıkacak, ona ulaşacaktı. O anı düşündükçe duyduğu mutluluk ve heyecandan kalbi duracak gibi oluyordu. Ancak Doktor Oğuz Taşdemir ve ekibi başarılı bir ameliyatla onu hayatta tutmayı başarırlar. Gür Dalkıran kendine tanınan bu ekstra hayat süresince haksızlıklara karşı koyan resimler yapmaktadır. Batılıların Anadolu insanının Anadolu medeniyetleriyle ilişkisini görmezlikten gelen ve ikincil insan konumuna düşüren tutumları ve hele Anadolu insanının da bu yanlışlıkları kabul etmiş gibi görünerek adeta kültürel bir reddi miras içinde olmasını çok büyük bir haksızlık olarak görmektedir. Son 500 yıldır Avrupa'nın yaşadığı Rönesans ve reformlara karşın yaşadığımız olumsuzlukların sebebi olan din istismarı, bağnazlık, bilim ve sanata karşı olan batıl inançların hortlatılarak modern Atatürk Türkiye'sine musallat edilme çabaları karşısında duyarsız kalamamaktadır. Eserlerinde bugünün Anadolu insanını, dünün Anadolu'sunda yaratılmış olan arkeolojik figürlerle anlatmakta, böylelikle bizleri atalarımızla buluşturmakta, diğer yandan resimsel fabl kullanarak günümüzde yaşanılan sorun ve haksızlıkları onların anlatımları ile gözler önüne sermektedir. En ağır sorunların resmedilişinde dahi espri, şaka ve hiciv yolunu kullanmakta, ders alınmak üzere bizlerin ve bizlerden sonraki insanların dikkatlerine sunmaktadır. Ünlü sanat tarihçi İsmail Tunalı 2008'de Gür Dalkıran'a şunları söylemiştir. Senin resimlerin nevi şahsına ait resimlerdir. Resimlerinde tanrısal bir şeyler var. Sen olsa olsa bize Rönesans'tan kalan bir armağansın. Gür Dalkıran, toplumumuzu tehdit eden karanlıklara karşın yönünü aydınlıklara, iyilik ve güzelliklere çevirmiş bulunan aydın insanlarla aynı felsefeleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyarak 1999'dan bu yana çalışmalarına devam etmektedir.